Size bu videomda Sultan 1. Mehmet Çelebi'nin hayatını anlatacağım. 1. Mehmet veya Çelebi Mehmet 5. Osmanlı padişahı, tarihi kaynaklarda ismi Mehmet isimli diğer padişahlarınki gibi Muhammed şeklinde geçer. Babası 1. Beyazıt, annesi cariye olan Devlet Hatun'dur. Doğum tarihini 1379, 82, 86, 89, 90, 91 gösteren kaynaklar da bulunmaktadır. Ama tarihçiler doğumu için kesin kaynakla tarih bulunmadığını kabul ederler. Arap ve Bizans tarihlerinde Kirişçi veya Kiri olarak lakap verilmiştir. İnalçık'a göre ise bu aldırma Yunanca Kurites genç efendi sözünde gelmektedir. Bunların çeşitli kaynaklarda değişik açıklamaları bulunur. Yay yapma, özellikle yayın tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma sanatını öğrenmiş olması, gençliğinde güreşçilik yapması, gençliğinde kendinin ve öldürülmesinden korkup bir kirişçinin yanında çıraklık yapması, gençliğinde yay kirişiyle boğulmak istenmesi şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Çelebi sözcüğünün okuma yazma bilen, medrese veya eşit tahsilli kişiler için kullanıldığı bilinmektedir. Tahsilini Bursa ve Edirne Sarayı'nda tamamladı. Hocaları Amasyalı Sofi Beyazıt ile Tokatlı Bicaroğlu Hamza idi. Yıldırım Beyazıt 1391'de Canik seferinde oğullarını yanında götürmüş ve bunlar arasında Çelebi Mehmet de bulunmuştur. Bu sefer sırasında Sivas Sultanı Kadı Burhanettin ve saldırılara fazla karşı koyamayacağını anlamış ve Amasya kentini Osmanlılara terk etmiştir. Kenti teslim almak için Yıldırım oğlu Mehmet Çelebi komutasında bir orduyu Amasya'ya gönderdi. Bu genç şehzade çok yetenekli ve olgun bir şekilde kent yönetimini eline alarak asayişi sağladı. Bu başarısından dolayı babası onu Amasya Sancakbeyi olarak atadı. 1391 ile 1402 arasında bu görevde bulundu ve bu sırada devlet işlerini öğrendi. Amasya o zamanki Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında Uç Rumeli, Sura eyaleti, Amasya, Tokat, Sivas bölgesi merkezi olarak çok önemli haizdi. Bu görevi sırasında babasının Anadolu seferine Sancakbeyi olarak eyalet askeri ile katıldı. Bu seferlerde çok kere Çelebi Mehmet Osmanlı ordusunun artçı yedek güçleri komutanlığını da yüklendi. 1402'de Yıldırım Beyazıt'ın Tümer'e karşı seferine de böylece katılmış ve Ankara Savaşı'nda yine artçı kuvvetler komutanlığını üstlenmiştir. Bu görev nedeniyle Ankara Savaşı bozgunundan az kayıp ve ilk önce kurtulanlar arasındaydı. Fetret devri 1402'de Ankara Savaşı sonucu babası Yıldırım Beyazıt Tümer'e yenik ve esir düştükten sonra Osmanlı Devleti 11 yıl süren bir Fetret dönemi geçirdi. Bu devirde Yıldırım Beyazıt'ın oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet taht savaşlarına giriştiler. Çelebi Mehmet 1403'te ile 1413 sırasında Timur egemenliği altında Amasya'da Amasya, Tokat, Sivas bölgesi, Rumeli, Sura emirliğini yaptı. Kardeşler arasında İnceyiz muhaberesi gibi çeşitli savaşlardan sonra en nihayet 1413'te Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi'yi Vize Savaşı ve Çamurlu Derban Savaşı'nı yenerek tek başına Osmanlı Devleti idaresini alarak Fetret devrini kapattı. Kardeşi Musa Çelebi ile savaşırken Karamanoğlu Mehmet Bey Bursa'yı kuşatmış, Bursa şehri büyük bir yangın geçirmiş fakat Bursa subaşı İvaz Paşa kazdırılan lağımları ateşe vererek kuşatmayı kırmıştı. 1413'ten sonra tek padişah olarak hüküm sürdü. Sultan Mehmet Çelebi Fetret devrini bitiren ve Osmanlı Devleti'ni tekrar eski gücüne kavuşturan kişi olduğundan Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da anılmaktadır. Tek padişah olarak Sultan Mehmet Çelebi önce Musa Çelebi tarafından etrafına büyük duvarlar inşa ettirilmiş olan Edirne Sarayı'nda kaldı. Burada kendini kutlamaya gelen yabancı elçileri kabul etti ve devletin üst kademelerine kendi görüşüne uygun atamalarda bulundu. Şeyh Bedrettin Şeyhülislamlıktan atılıp ailesiyle İznik'e sürüldü ve yerine Suni ulemanın seçtiği bir kişi getirildi. Mihaloğlu Mehmet Bey de Anadolu'ya sürgüne gönderildi. Musa Çelebi tarafından Bizans'tan alınan Selanik ve Konstantinopolis'in yakınlarında bölgeler tekrar Bizans'a verildi. Sonra Anadolu seferine çıktı. Önce yangın ve kuşatmadan kurtulmuş olan devletin birinci başkenti Bursa'ya uğradı. Sonra Ege sahillerine yürüdü. Ayaklanan İzmiroğlu Cüneyt Bey'i sindirerek Ayasoğlu şimdi Selçuk Kalesi'ni aldı. İzmir Kalesi'ni orada bulunan Senjan şövalyeleriyle yaptığı görüşmeler sonunda Osmanlı Devleti'ne kattı. Senjan şövalyelerine Bodrum'da yeni bir kale yapmak için izin verildi. Menteşe Beyliği arazilerinin çoğunu tekrar Osmanlı Devleti'ne kattı. 1414 ve 15'te Göller bölgesine yöneldi. Karamanoğullarının eline geçmiş olan eski Hamitoğulları Beyliği bölgelerini Eğridir, Akşehir, Beyşehir ve arazilerini Osmanlı Devleti'ne kattı. Sonra 1413'te 2 yıl önce
önce Bursa'ya yürümüş olan kendi kuzeni olan Karamanoğlu Mehmet Bey üzerine giderek Karamanoğulları ordusuyla Konya Ovası'nda savaştı. Savaştan Sultan Çelebi Mehmet galip ayrıldı ve Konya'yı kuşattı. Karamanoğlu Mehmet Bey'in oğlu Mustafa Çelebi'yi esir aldı. Yine de onların canlarını bağışladı. Kuzeni olan Karamanoğlu Mehmet Bey ile bir barış imzaladı. Sonradan Karamanoğlu kurnazlığını göstermek için yapılan karşı propagandalarla göre Mehmet Bey barış yemini verirken elini elbisesinin içinde sakladığı bir canlı güvercin üzerine koymuş ve sonradan bu koşu azat ederek yaptığı yemini geçersiz saymış olduğu hikayesi tarihlere geçmişti. Bu barışla birlikte Karamanoğlu Eskişehir, Kırşehir, Beyşehir, Sivrihisar ve Niğde'yi verip hilat giydirip sancak verdi. Karaman seferinden dönerken Sultan Mehmet Çelebi Ankara'da rahatsızlık geçirdi ve Germiyanoğlu Yakup Bey'in hekimi Mevlana Sinan Şair Şeyhi tarafından tedavi edildi ve şeyhi ödüllendirdi. Şeyhi bu tedavinin ve ödüllendirmenin sonuçları olarak başından geçenleri Harname adında ünlü mesnevisinden değiştirerek hikaye ettiği bilinmektedir. Sultan Mehmet Çelebi buradan Edirne'ye geri döndü. 1416'da Rumeli seferine çıktı. Arnavutluk'taki soylar Fetret döneminde orada bulunan Osmanlı birliklerini ve bölgelerinden çıkartmışlardı. Mehmet oradaki Osmanlıların durumunu sahilden Avlanyo şimdi Vlore ve denizden içeride Akçahisar şimdi Furiye kalelerini eline geçirerek güçlendirdi. Mora'ya akıncılar gönderdi. Musa Çelebi'ye destek sağlamış olan Eflak Prensi Mirsey 1386-1418 üzerine gittiği Tuna Nehri'ni aşarak Orta Macaristan yollarını kontrol eden ve Osmanlılar tarafından Yer Göğü adıyla anılan Eflak şehrinde şimdiki adı Burgi çok korunaklı bir hisar yaptırdı. Bu sefer sonunda Eflak Prensi Mirsey yine Yıldırım Beyazıt zamanında olduğu gibi Eflak'ın Osmanlılara bağımlı bir devleti olmayı kabul etti. Dobruka'nın tamamen Osmanlı'nın eline geçmesini sağladı. Buraların gözünü dikmiş olan Macar kralına gözdağı vermek için Erder, Travmistan veya Macaristan akıncılar gönderdi. Bosna'ya her yıl akıncı gönderdi ve böylece oradaki toprak sahipleri Osmanlı etkisine girdi ve sonunda Bosna kralı 2. Trubetko Osmanlılara bağımlı devlet olmayı resmen kabul etti. Burada tekrar Anadolu'ya geçip Samsun üzerine yürüdü. İsfendiyaroğulları Timur'dan Kastamonu, Safranbolu ve etrafındaki bölgeleri almışlar ve Karamanoğulları ile Osmanlılar aleyhine müttefik kurmuşlardı. Mehmet bu bölgeleri ve Samsun'a tekrar Osmanlı yönetimi altına aldı. Bu havalinde oturan Timur'dan kalan taraf Tatarları ve Türkmenleri Rumeli'de Filibe civarına Tatar Pazarı merkezi bir bölgeye sürdü. Sultan Mehmet Çelebi'nin padişahlık döneminde Gelibolu'da ilk defa Osmanlı donanması kuruldu. Bu ufak donanma Çalıbey komutasında 1416 ihbarında Ege Denizi'nin Osmanlı ticaret gemilerine devamlı hücum eden Hristiyan Naxos Dükü'nün karşı gönderildi. Fakat filo birden rota değiştirip Trabzon'da emtia ile geri dönmekte olan Venedik ticaret gemilerini takibe girişti. Ticaret gemileri Venedik'in Ege'de üssü olan Negroponto Egriboza'yı kaçmaya başladılar. Osmanlı donanması bu limana hücum ettiyse de sonuç alamadı. Bu sırada Petroleron komutasındaki Venedik donanması yakınlarında bulunmaktaydı ve bu filo Çalıbey'in filosunu Gelibolu'ya kadar takibe geçti. 29 Mayıs sabahı Osmanlı donanması ile Venedik donanması Çanakkale önünde iki devlet arasındaki iki deniz savaşını başlattılar. Bu savaş 14-0 kadar sürdü ve Venediklilerin galibiyetiyle sona erdi. Venedik donanması yeni Osmanlı donanmasının bütün gemilerini tahrip etti. Yalnız 6 kadırga ve 9 kalyota Venediklilere teslim olmuştu. Venedikliler Çalıbey ve tüm gemi reisleri dahil bütün denizcileri Müslüman Hristiyan ayrımı yapmadan esirler dahil öldürmüşlerdir. Venedikliler hunhar tutumlarına rağmen Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi üzerindeki Venedik tekelini ortadan kaldırması, korkuları ve bunun önlemini çabalar olmuştur. Bunun sonucunda Osmanlı ve Venedik Devleti arasında ilk barış anlaşması yapılmıştır. 1417'de Sultan Mehmet Çelebi'nin bu anlaşmayı resmen imzalamak için Venedik'e gönderdiği elçisi ve mahiyetinin Venedik'ten masrafını devletinin çektiği çok şaşalı ve büyük bir törenle karşılanıp ağırlandıklarını Venedik tarihine geçmiştir. 1418-1419'da Sultan Mehmet Çelebi'yi uğraştıran sorun eski Simavna kaldısı ve Musa Çelebi'nin Edirne'de hükümdarlığı sırasında Şeyhülislamlık yapmış olan Şeyh Bedrettin'in ve yardımcılarının isyanı olmuştur. Şeyh Bedrettin ailesiyle İznik'e sürülmüştü. 1418'de buradan kaçıp önce Samsun'a gitti ama burada fikirlerini benimsenmedi. Sinop, Kırım, Eflak üzerinde Dobruca'da Deli Orman'a gitti. Eflak Prensi Mırkaya'nın yerine geçen oğlu Mihalil para ve asker desteği sağladı. Burada yerleştirilmiş olan çoğu Alevi olan ve kendi radikal diktörlerine fikirlerine uyan Yörüklerden bir ordu toplamayı başladı ve isyan bayrağını açtı. Bu sırada Şeyh Bedrettin'in Anadolu'da halife olarak geride bıraktığı Börlükçe, Mustafa İzmir yakınlarındaki Karaburun Yarımadası'nda Torlak Kemal ise
ise Manisa'da asker toplayıp isyana başladı. Vezir-i-Azam Amasyalı Beyazıt Paşa ve Manisa'da Sancak Bey olan Şehzade Murat bunlar üzerine gönderdi. Amasyalı Beyazıt Paşa Karaburun'da gayet güçlü bir direniş gösteren Böllükçe'yi mağlup etti. Şehzade Murat ise Torlak Kemal'in hakkından geldi. Bu iki isyancı da asılarak idam edildi. Fakat bu yörelerde Şeyh Bedrettin'in fikir ve önerilerine devamlı inanan insanlar bulunmaya devam etti. Oradan Rumeli'ye geçen Vezir-i Azam Amasyalı Beyazıttin Paşa Şeyh Bedrettin'in üzerine gitti ve isyancıları çok direniş göstermeden Şeyh Bedrettin'i ele geçirdi. Serez'de yapılan bir yargılama sonunda Şeyh Bedrettin Serez'de idam edildi. Sultan Mehmet yeniden Anadolu'ya yöneldi. Saruhan 1415 ve Menteşe 16 beylikleri daha önceden ortadan kaldırılmıştı. Sıra güneydeki Tekeloğullarına gelmişti ve buradaki beyliği de ortadan kaldırdı. Batı Anadolu'da sadece Osmanlılara her zaman yardım etmiş olan Germiyanoğulları kaldı. Ama bu beyliğe ait Karahisar ve Kütahya şehirleri Osmanlı idaresine verildi. Sultan Mehmet Çelebi'yi son ilgilendiren sorun ise Ankara Savaşı sonunda kaybolmuş olan kardeşi Mustafa Çelebi olduğunu iddia eden kişinin 18 yıl sonra ortaya çıkması, birçok tarihçinin gerçek Mustafa Çelebi olduğunu kabul ettiği ama sonradan Osmanlı propagandası ile Düzmece Mustafa adı verilen bu kişi 1418'de Venediklilerin yardımı ile Teselya ve Selanik'te kendini Osmanlı Sultanı olarak ilan etti. Sultan Mehmet Çelebi Anadolu'da bulunduğundan ve sadrazam ise Şeyh Bedrettin ile uğraşmaktayken Edirne'ye doğru yürüme imkanı oldu. Fakat Sultan Mehmet Çelebi hemen Trakya'ya geçip Mustafa üzerine yürümeye başladı ve Mustafa'nın ordusunu bozulup eridi. Mustafa ise Bizanslara sığınmak zorunda kaldı. 26 Ayız 1420'de Edirne'de bir sürü avı sırasında at sırtından felç oldu. Düştü ve yaralandı. Ölüm döşeğinde Vezir-i Azam Amasyalı Beyazıt Paşa, Veziri İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa'yı çağırıp tez oğlum Murat'ı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün. Ölümümü gizleyin demiştir. En çok Selanik'te bulunan Düzmece Mustafa'dan çekinilerek Amasya'da vali olan Murat'ın Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlendi. Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah Sultan Mehmet Çelebi oldu. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için geçit töreni yaptırılıp bu sırada mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip başına sarık konulup pencere önüne oturulduğu, kollarını oynattığı rivayet edilir. İkinci Murat Bursa'ya gelip tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den Bursa'ya götürülerek Yeşil Türbe'ye defnedildi. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, açık alınlı, kırmızı yanaklı, kara gözlü, çatık kaşlı, sık sakallı, geniş omuzlu olarak betimlenmişti. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi. Yumuşaklığı, tatlı dili, sabrı ve iyilik severliği anlatılmaktadır. Başından kullanmış olduğu sarık altın işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan ve kızıl atlas üzerinde altın bezekli diba giyinirdi. O dönemin Osmanlı saraylarının bünyesi ve idari şekilleri onun uygulamalarına dayanmaktadır. Sarayın haremlerine odaklılar, cariyeler alınması, ak ve kara hadımlara saray idaresinin verilmesi, kilerci, odabaşı, haznedar ve kapı ağası görevlerinin ilk uygulanması ve iç oğalarının tekke ve elbise giydirilmesi Sultan Mehmet Çelebi döneminde başlamıştır. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmet Çelebi bu savaşlardan 42'ye yakın kılıç, ok ve mızrak yarası almıştır. Sultan Mehmet Çelebi Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti aynı zamanda Hristiyan topluluklarına karşı da göstermekteydi. İyi bir idareci ve politikacıydı. Bizans İmparatorluğu ile yakından ilişkiler kurmuştu. Fetret devrinden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamaya başaran Sultan Mehmet Çelebi'yi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu olarak ve ikinci kurucusu gözüyle de bakılır. Sultan Mehmet Çelebi'nin eserleri Amasya'da ölen oğlu Kasım Çelebi'nin için Şehzade Türbesi'ni yaptırdı. Bursa'da Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Sultaniye Medresesi'nde oluşan külliye Mimar Hacı İvaz tarafından yapıldı. Kardeşlerinden Emir Süleyman'ın temelini attığı eski camiyi de tamamlamıştır. Mehmet Çelebi'nin eşleri, birinci eşi Şehzade Hatun, Amasyalı Sabgeldi Ahmet Paşa'nın kızı, ikinci eşi Emine Hatun 4. Mayıs 1421'de doğmuş, Dulkadiroğlu Nasir Uddin Muhammed Bey'in kızı, 2. Murat'ın annesi, üçüncü eşi Kumru Hanım Cariye kökenlidir ve Selçuk Sultan'ın annesidir.
Erkek çocukları 1. Mehmet Çelebi, 2. Ahmet Çelebi, 3. Sultan Murat Çelebi, 4. Kasım Çelebi, 5. Mustafa Çelebi, 6. Mahmut Çelebi, 7. Yusuf Çelebi, 8. Ahmet Çelebi, 9. Orhan Çelebi. Kız çocukları 12 kızından adları bilinenler şunlardır. 1. Hatun Karamanoğlu Nazirüddin Gıyasettin Emir 2. Muhammed Bey ile evli. 2. kızı Selçuk Hatun Kumru Hatun'un kızı 1423'te Candaroğullarından 2. İbrahim ile evlendi. Daha sonra ise 1443'te Anadolu Beylerbeyi Karacapaşa ile evlendi. 25 Ekim 1485'te Bursa'da vefat etti. 3. Sultan Hatun doğumu 1408, Aralık 1423'te Edirne'de damat Kıvamettin Kasım Bey ile evlendi. 1440'da vefat etti. 4. Hatice Hatun doğum tarihi 1408, Ocak 1428'de Edirne'de damat Karacapaşa ile evlendi. 10 Kasım 1444'te vefat etti. 5. Fatma Hatun doğumu 1409, Ocak 1423'te Edirne'de Vezir Timurtaş Paşa'nın oğlu damat Oruç Paşa ile evlendi. 6. Hafsa Hatun doğum tarihi 1410, Ocak 1423'te Edirne'de Vezir-i Azam Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu damat Mahmut Bey ile evlendi. 7. İlayda Hatun doğum tarihi 1412-1426'da yeğeni Karamanoğlu Emiri damat Taceddin Sarımüddin 2. İbrahim Bey ile evlendi. 8. kızı Ayşe Hatun doğum tarihi 1414-1426 yeğeni İnci Hanım'ın 3. oğlu Karamanoğlu Emiri damat Bengi Alaaddin 2. Ali Bey ile evlendi. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım.